Efendim herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet efendim bugünkü konumuz karavanda elektrik. Gördüğünüz üzere şu anda güneş panelim. Tabii gece yine kapandı. Sabah kalktım bu şekilde. Şu anda şarj ediyor mu? Acaba üstünü açınca ne kadar şarj edecek? Şu anda telefonum şarjda takılı. Bir de mikrofonum var. Mikrofonum şarjda takılı. Ve şimdi bir ona bakalım. Efendim öncelikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın da canı gönülden herkese selamlar, sevgiler olsun. Teşekkür ediyorum hepinize, ilginize, alakanıza. Tek tek bazen yorumlara cevap veremiyorum, kusura bakmayın. Ama bu vesileyle herkese teşekkür etmiş olayım. Şimdi gelin bir panelime bakalım. Biliyorsunuz bendeki güneş paneli 380 wattlık monokristal bir güneş paneli. Ve bu tek bir güneş paneliminden iki ayrı aküye, iki ayrı sistemle bir düzenek yaptım. Tabii ki ilk karavanımı aldığımda öyle bir şey yoktu. Benim elimde bir akü, bir de MPPT vardı. Elimdeki akü lityum aküydü. Ben bunu nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim? Yüzlük bir lityum aküm vardı ve bir sistemim vardı. Sonra kendim tabii bütün montajını yaptım. Y çatal bıraktım. Oradan diğerine aktardım. Biraz meşakkatli oldu ama güzel oldu. Şimdi gelin şu iki sistemime de bir bakalım. Tamamen güneş paneli kapalı üstü şu anda. Gördüğünüz üzere sadece gün ışığı var ve kar yağıyor ufak ufak. Yine tekrar. Bir gelin bakalım nasıl durum. Evet şimdi gördüğünüz üzere telefonum şarjda burada takılı. Yatağımız yine darmadağın. Burada mikrofonlarım var takılı. Şu anda alttaki lityum olan sistemimize bir bakalım. Evet 12.9 ve şu anda şarj ediyor görünüyor panel. Panel şarj ediyor görülüyor. Diğer sistemimize bir bakalım. Evet bu arada içerinin sıcaklığına da bakalım. 20 derece. Gerçekten çok iyi. Şuradan yansıma oluyor galiba. Evet. 12.5 12.9 veriyor. 12.5'te. Şimdi bir panellerin tabii üstünü bir açalım. Panelin üstünü açtıktan sonra durum ne olacak? Ona bir bakalım. Evet şu anda elektrikle sadece çalışan dediğim gibi telefonum ve mikrofonum var. Tabii ki buzdolabım çalışmıyor. Hadi şimdi birazdan bir dışarı çıkalım bir bakalım sobamız yansın. Tabii hava gerçekten sert. Hava sert. Şu anda hafif hafif de kar yağıyor. Baksana kar buraya kadar geldi. Önümüz artık doldu. Pencereyi kapatırım bilmiyorum ama temizlememiz lazım bir şekilde. Evet şimdi hemen merdivenimi çıkaracağım. Ne güzel yağıyor değil mi kar? Bakalım durum ne? Hemen gelin canlı canlı görelim. Panelin durumunu görelim. Hemen şuradan bir süpürgemizi alalım.
Evet, bu merdiven de çok sağlam değil ama neyse, idare edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi panel komple kapalı. Bacamızın olduğu yer açık. Isıdan dolayı. Panelin üstü komple kapalı. Şimdi bir panelimizi bir açmaya çalışalım. Açabildiğimiz kadar. Bu tabii çok zor ya. Hah. Süper. Evet, şimdi ilk defa bugünün panelin açılışını sizle yapıyoruz. İçeride enerjiyi gördünüz. Üstünde kar varken. Tabii dünden beri açılmadı üstü. Bayağı kar var ya. Bayağı açtık. Kardan panel de küçücük görünüyor. Şuradaki bir tane havalandırmam var orada. Sıcaklık buradan çıkıyor. Biraz hava da giriyor. Ama tabii kar kapatmış orayı komple. Şimdi bu paneli böyle açtıktan sonra panel gün ışığında bile ısınır. Hafif, zaten üstü görüyorsunuz, don tutmamış. Evet, bayağı bir açtık ya. Evet, şimdi biraz daha temizledim. Bakın, zaten düşen karlar eriyor gördüğünüz üzere. Panel kendi kendine ısıtıyor biraz. Bacamı da açtım, kenarını biraz daha, zaten ısıyla oyuk olmuş orada. Tabii benim panelim çatlak aslında. Şimdi buradan görünüyor mu bilmiyorum ama şu üst plaka bakın, çatlak. Şuralar. Komple bütün her yeri çatlak, bu üst kaplaması. O da neden? Buzdan. Soğuktan çatlıyor. Evet, bu monokristal bir panel. 380 wattlık dediğim gibi. Hadi bakalım, şimdi bir içeri geçip bakalım. Güzel oldu, iyi temizledik. Bu merdiven çok sakat ya. Vallahi. Evet, şimdi sıcak sıcak hemen bakalım panele. Durum ne olmuş? Bir görelim, değil mi? Oo, farka bak aradaki. Şu anda kaç bastığını göstermek istiyorum size panelin. Biraz önce 12.9 basıyordu panel tamamen aküye. Şu anda hemen gösteriyorum. Evet, şu anda 14.1 basıyor bakın. 25 derece 14.1. 14.1'de şu anda. Çok güzel. Şu anda şarj ediyor tamamen. Evet. Burası lityum akü bağlı 13.2'de. Bu da 13'teydi. Düşmüş bak, yükselmiş 13.2'ye. Çok güzel. Şarjlarım hala takılı. Çok iyi. Evet, gördüğünüz üzere. Bu PWM bir şarj kontrol ünitesi. Bu MPPT. PWM biraz daha klasik, daha az şarj eder. Şarj gücü, basma gücü daha az diğerine göre. MPPT'ninki yüksek tabii ki, biraz daha yüksek donanımlı. Bunu da zaten geçen yıl değiştirmiştim. Bu da arıza yapmıştı.
Bunu da geçen yıl değiştirmiştim. Çok güzel. Şu anda çok güzel şarj yapıyor. Evet, bu 3-4 saat 5 saat böyle bir şarj ettiği zaman mükemmel derecede oluyor. Televizyon bile açabilirim mesela şimdi. Ya hemen şunu da göstermek istiyorum. Bazen arkadaşlar şey diyor, bilmeyenler oluyor herhalde. Elektrik mi bağladın karavana diye. Karavana elektrik mi bağladın diye. Bir gezelim karavanın etrafını yoldaşın. Şimdi bu tarafa gitmeyeceğim. Zaten herhangi bir elektrik girişim ve çıkışım yok karavanın etrafında. Zaten burada da elektriği nereden alacaksak olsa bile alacak durum yok burada hiçbir yerden. Evet, gördüğünüz üzere herhangi bir elektrik bağlantımız yok. Elektrik fişi girişi, sadece yaradana kaldık. Gün ışığı. Güneş yok uzun süredir, 1,5-2 aya yakındır burada hiç güneş yok. Sadece bu şu anda bu gördüğünüz şu havadan, şu gün ışığından faydalanarak şarjı gerçekleştiriyoruz. Oh. Evet, gördüğünüz üzere şimdi benim sistemimde tabii ki Webasto'm da var. Webasto'm bu diğer alttaki MPPT olan sistemime bağlı. Bir tane 150 amperlik jel aküm var. Karavanımı ilk aldığımda, ki videolarımızı seyretmeyen varsa baştan izleyip hikayemizi de öğrenebilirler. İlk aldığımda karavanımda vardı 150 amper jel akü vardı. O da Orbus. Bendeki de yine lityum olan aküm Orbus'un yüzlük. Bu MPPT yüzlük lityuma bağlı ve Webasto'ya elektrik aldığım yer yüzlük lityuma bağlı. Yani diğer sistemime bağlı değil. Diğer sistemimde buzdolabı bağlı. Buzdolabı çalışıyor taktığım zaman 150 amperlik jel akümde. Televizyonum oraya bağlı. Bir de 2 tane ışığım var. 2'şer wattlık LED'im tavanda. Onlar bağlı. Tabii ki kış mevsimi yoğun olduğu için, kış mevsimi soğuk da olduğu için dolap kullanma gibi bir ihtiyacım yok. Çünkü dolabın içi daha soğuk oluyor gerçekten. Güzel oluyor. O yönden rahat. O yönden aküm ve ışıklarım yetiyor. Sadece geçen gün bir kere 12.5'e düştü akülerim. O da sabah saat 5'e kadar falan ışıklarımın hepsi yanıyordu. Dediğim gibi TikTok'ta da canlı yayınlar yapıyorum ara ara. Orada tabii ışığı sürekli kullanınca o gidiyor. Bir kere öyle bir sıkıntı yaşadım. Daha sıkıntı yaşamadım. Yazın genelde yetiyor. Buzdolabıma da yetiyor. Ama tabii ki televizyonu sürekli açamıyorum. Yani yazın çünkü dolap bağlı olduğu için televizyonu sürekli açamıyorum. Yani dikkat etmeniz gereken şey monokristal panel olması. Üstte, karavanın üstündeki panelin monokristal olması ve şu anda benim şartlarımda yaşayan, benim şartlarımda sürekli yaşayan pek karavancı yok. Çünkü sürekli kar altında, sürekli güneş yok. 1,5 aydır dediğim gibi 2 aya yakındır güneş yok. Bu şartlar altındaki bana ne kazandırdı derseniz çok güzel, çok büyük bir deneyim kazandırdı. İlerleyen zamanlarda en azından karda, buzda ne olacağını, nasıl panel kullanılması gerektiğini, nasıl akü kullanılması gerektiğini, işte su depoları mesela çok önemli. Tabii ona biz bir çözüm bulamadık ama ona da dediğim gibi Webasto koyuyorlar, küçük bir Webasto. İşte nasıl olması gerektiğini, eksi derecedeki sıcaklıklarda yapılabilecek, olabilecek en iyi şekilde bunu yaşıyorum, görüyorum da ve benim için çok büyük bir deneyim oldu bunlar. Yani eğer bir güneş paneli sistemi kurmak isterseniz evinize ya da karavanınıza ya da başka bir yere, iş yerinize muhakkak kesinlikle ve kesinlikle tavsiyem monokristal bir panel almanız. Benim elimde bir tane de esnek panelim vardı 170 wattlık. Onu da bağladım ama sisteme dahil etmedim onu. Onu kısmetse yaza sisteme belki dahil ederim onu da. Ama hazır çatıda duruyor. Onu hiç ellemiyorum zaten, açmıyorum da üstünü. Çünkü bağlı değil sisteme. Elektrik işimiz bu şekilde. En azından soran arkadaşlar oluyor. Abi elektriği nereden çekiyorsun? Abi kaçak mı çekiyorsun elektriği falan? Ya tabii daha iyi sistemler var. Daha güzel sistemler de var.
Ama benim karavanımın, yoldaşımın imkanı bu. Ben onu tabii biraz daha güncelleyerek daha güzel yapmaya çalıştım. Bana yetiyor mu? Bana yetiyor. Sonuçta ben tek kişi yaşıyorum karavanda. Tek yaşıyorum. Benim için gördüğünüz üzere bilgisayarımı da şarj edebiliyorum. Zaten bütün ağır ekipmanları yani kamera, telefon, bilgisayar bunların hepsini gündüz şarj etmeye çalışıyorum. Yani gün ışığı gittikten sonra herhangi bir şey yapamıyorum. Sadece ışıklarıma yetiyor. Kar durmuyor ya. Kar durmuyor gerçekten. Sürekli yağan bir kar var. Sürekli bir iş var. Sürekli bir temizlik var. Orayı sürekli temizle, burayı temizle. Çadırın durumu var. Çadıra daha gitmedim. Ya gerçekten o konuya çok üşendim. Gidip yani sobayı yakmam lazım. 2-3 yani son birkaç gündür banyomu da burada yapıyorum yoldaşın içinde, karavanımda. Hep onu da soruyorlar. Abi nasıl yapıyorsun? Bir gün videomu çekip koyayım diyorum. O da olmuyor. Ayıp bir taraftan. Leğen, maşrapa, kova içeriye bırakıyorum. Suyumu ısıtıyorum. Aynı şekilde. Sizler yıkanmadınız mı hiç çocukluğunuzda leğenin içinde maşrapayla, kovayla? Yani benimki de o şekilde. Tabii ki kış şartları zor ama yazın çok rahat oluyor. Yazın yani yaz mevsiminde ilkbaharda çok rahat. Dışarıda duşluğumu kuruyorum. Zaten her yerde su var. Gidip suyumu alıp güzel güzel dışarıda duşumu alıyorum. Kimseye minnet etmeden kendi halimde yaşam savaşı veriyorum kendimce. Tabii ki hep dediğim gibi bu bir artık kendini buluş mu dersiniz, içsel bir yolculuk mu dersiniz ya da hatalardan arınma mı dersiniz. Tabii ki benim için de farklı sebepleri var. Ama şu anda hayatımız böyle, yapacak bir şey yok. Şu anki hayatımız nasılsa bunu bir şekilde yaşayıp ve bundan keyif almaya çalışıyorum. Sizler de efendim bulunduğunuz ortamı sevmeyebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyorsa olduğunuz ortamı sevmeye çalışın derim. Çünkü başka türlü hayat böyle somurtarak ya da surat asarak ya da sinirli bir şekilde geçmiyor efendim. Hayat gerçekten çok kısa. Yaşamımız çok kısa. 5 saniyesine hükmedemediğimiz bir yaşamın ve döngünün içerisindeyiz. Efendim benden bu bölümlük bu kadar olsun. Hem şu güneş paneli ve akü işini aydınlatmak istedim. Umarım faydalı da olmuştur. En azından karda kışta hep dediğim gibi soruluyordu. Abi nasıl yapıyorsun elektriği? Ya da Abbas kardeşim nasıl oluyor bu elektrik? Senin görüyoruz işte yayınlarda, TikTok'ta gece gündüz ışığın yanıyor, soban yanıyor, işte telefonunu şarj ediyorsun nasıl oluyor? En azından bunu da canlı canlı sizlere göstermiş oldum. Bu arada kanalımıza abone değilseniz sizlerden ricam destek amaçlı olarak abone olup bir yorum yapıp bir de like atalım. Görüşmek üzere. Haydi eyvallah.